Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzeti de sunumu da tek kelimeyle şahane olan porsiyonlu köstebek pasta tarifiyle geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave ederek karışım krema kıvamına gelinceye kadar ortalama 4 dakika boyunca çırpalım. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 ml, yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Bu iki malzemenin güzel bir şekilde çırpılması oldukça önemli. Belirttiğim gibi beyazlayıp krema kıvamına gelmesi gerekiyor karışımın renginin. Böylelikle yumurta kokusu olmayacaktır. Ne kadar güzel çırparsanız hem kekiniz güzel kabaracak, yumuşak olacak, hem de yumurta kokmayacaktır. Belirttiğim kıvama geldi 4 dakikanın sonunda. Bu kıvama geldikten sonra çırpma işlemini sonlandırabilirsiniz. Ardından üzerine 1 su bardağı ılık sütü, ılık dediğim oda sıcaklığındaki sütü ekleyelim. 1 su bardağından biraz eksik sıvı yağ ekleyelim ve şöyle bir karıştıralım. Uzun süre karıştırmanıza gerek yok. Bu malzemeleri ekledikten sonra diğer tarafta kuru malzemelerimi hazırladım. Bu malzemeleri eleyerek ekliyorum. 2 su bardağı un ekledim. Un ölçüsünde de kullandığım su bardağının ölçüsü 200 ml. Aynı ölçüdeki bardağı kullandım. 2 su bardağı undan sonra yarım paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekledim. Son olarak da 2 yemek kaşığı dolusu kakaoyu ekleyerek eleyerek karışıma ilave ettim. Malzemeleri tabii ki elemeden de ekleyebilirsiniz. Fakat özellikle kek tariflerinde ben kuru malzemelerin eleyerek eklenmesi taraftarıyım. Böylelikle keki çok daha güzel oluyor. Kuru malzemeleri ekledikten sonra şöyle biraz daha mikserle karıştıracağım. Bu aşamadan sonra çok uzun süre çırpmanıza gerek yok. Karışım homojen hale gelinceye kadar çırpmanız yeterli olacaktır. Karışımın içerisinde topak kalmayınca hemen çırpmayı sonlandıracağım. Diğer tarafta ben fırınımı 180 derecede ısıtmıştım. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz kekimizi. Sizler de kek harcını hazırlarken fırını açın ki ısınsın. Karışım istediğim kıvama geldi. Mikseri kapatıyorum. Spatula ile şöyle alttan üste doğru dairesel hareketlerle toparlıyorum. Yine de karışımın içerisinde ufak da olsa topaklar kaldıysa onları da gidermek amaçlı bunu da yapıyorum. Diğer tarafta fırın tepsisine yağlı kağıt sermiştim. Yağlı kağıt serdiğim fırın kabına şimdi kek harcını alacağım. Tepsinin her yerine gelecek şekilde spatula ile karışımı dağıtacağım. Kek harcını dağıtacağım. Her yerine eşit miktarda dağılsın. Spatula ile dağıttıktan sonra şöyle birkaç defa tezgaha vuracağım ki içerisinde hava kabarcıkları varsa onlar çıksın ve tepsinin her yerine nizami bir şekilde dağılsın kek harcı. Böylelikle tezgaha vurduğunuzda daha eşit bir şekilde dağılmış oluyor. Şöyle birkaç defa vurun benim yaptığım gibi. Ve önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına gönderebiliriz artık. Benim fırınımda kekim tam olarak 17 dakikada pişti. 15 dakikadan sonra kontrollü bir şekilde pişirin. Güzel bir şekilde pişip pişmediğini anlamanız için şöyle bir kürdanla test edin. Eğer kürdanda kek harcı kalıyorsa kekiniz güzel bir şekilde pişmemiş demektir. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Kekimi soğumaya bıraktım. Diğer tarafta ayrı bir kapta da krem şantimi hazırlıyorum. Bunun için 2 paket krem şantiyi uygun bir kaba alıyorum. Bir paketten 2 tane toz krem şanti çıkıyor genelde biliyorsunuz. Toplamda 150 gram kullanmış oldum. Çünkü sorulabiliyor bu. 2 paket toz krem şantiyi ekledim. Üzerine de 1,5 su bardağı buzdolabında yani soğuk olan sütü ilave ettim. Soğuk sütle hazırlamanız önemli. Böylelikle daha rahat bir şekilde kıvam alır krem şantiniz. 1,5 su bardağı sütü ekledikten sonra mikserle çırpıyorum kıvam alıncaya kadar. Krem şantim kısa sürede hazır hale geliyor. İstediğim kıvama geldi krem şantim de hazır. Kekimin de sıcaklığı çıktı.
Ortalama ben 10-15 dakika kadar dinlendirdim. 10 dakikanın sonunda aslında istediğimiz sıcaklığa geliyor. Ama tamamen kesinlikle sıcakken bu dilimleme kısmına geçmeyin. Çünkü dağılabilir. Kekinizin ılık ya da soğuk olması gerekiyor. Ben böyle düz yuvarlak bir bardakla şekil verdim. Elinizde böyle yuvarlak dilimleyiciler varsa öyle aparatlar satılıyor. Benim elimde yoktu. Onun için düz bir bardakla yaptım. Onunla da şekil verebilirsiniz elbette. Belirttiğim gibi düz bir bardak seçimi oldukça önemli. Uç kısmı biraz keskin olsun, çok kalın olmasın. Böyle bir bardakla benim gibi şekil verebilirsiniz sizler de. Çok rahat bir şekilde dağılmadan şekil verebiliyorum gördüğünüz gibi. Çıkartabildiğim kadar fazla porsiyon çıkarmak için birbirine yakın dilimliyorum. Birbirine yakın şekil veriyorum. Artan kekleri de kullanacağım birazdan. Hazırladığım porsiyonluk keklerimi servis tabağına alıyorum. Hepsini servis tabağına aldıktan sonra artan kekleri de rondodan geçireceğim. Artan kekleri de şöyle ortada toparlayacağım. Sonra rondoya alacağım. Kekler tamamen ufalanıncaya kadar rondodan geçirelim. Ardından derinliği olan bir tabağa alalım. Hazırladığım krem şantiyi bir tane krema torbasına yerleştirdim ben. Krema torbası yoksa buzdolabı poşetine de yerleştirip ucundan keserek bu şekilde dağıtabilirsiniz. Eğer o da olmazsa kaşıkla da dağıtabilirsiniz. Biraz daha zorlayıcı olur ama olabilir yani. O da bir alternatif. Bu şekilde bir torbayla sıkmak daha pratik geldiği için elimde olduğundan ben onu kullandım. Şöyle hepsine yetecek şekilde ilk olarak krem şantiyi bir miktar dağıttım. Dağıtma işlemi bittikten sonra baktım krem şantim biraz daha kaldı. Biraz daha çoğalttım. Üzerine takviye yaptım. Kontrollü bir şekilde eklemekte her zaman fayda var. Krem şantiyi dağıtma işlemi bittikten sonra diğer tarafta ben muzları dilimlemiştim. Bu tercihinize kalmış. Eğer muzlu seviyorsanız üzerine benim gibi dilimlenmiş muz ilave edebilirsiniz. Hatta bu tarife damla çikolata da çok yakışıyor. Onu da ekleyebilirsiniz üzerine. Ya da sade bir şekilde krem şantinin üzerine direkt ufaladığımız kekleri de ekleyerek servis edebilirsiniz. Sizin damak tadınıza kalmış. Ben sade muzlu bir şekilde hazırladım. Şöyle ince ince dilimlediğim 3'er dilim muzları krem şantinin üzerine yerleştirdim. Artık son bir işlem kaldı. O da ufaladığımız keklere, porsiyonluk kekleri bulamak. Şöyle avucuma alıyorum ve ufaladığım kekleri üzerine ekliyorum. Bu aşamada şöyle avucunuzun içerisine alarak yerleştirmeniz önemli. Zaten alt kısımdaki krem şanti yapışmaya müsait bir madde olduğu için kekler üzerine geldiğinde direkt yapışıyor. Ama arada böyle elinizle bastırın ki daha nizami bir görüntü olsun. Gayet şık gözüküyor. Bu şekilde şekil vermemiz oldukça pratik oluyor. Daha fazla uzun göstermek istemiyorum. Bir tanesini gösterdim. Yapımı oldukça pratik. Tariflerimin yapımını detaylı bir şekilde anlatıyorum ki bu tarz tarifleri yeni yapan kişiler de yaparken zorlanmasınlar. Bilenler için bu tarz tarifleri izlemek belki sıkıcı gelebilir ama mutfağa yeni girmiş insanları da düşünerek biraz detaylı anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince kısaltmaya çalıştım. Şöyle buzdolabında 3 saat kadar dinlendirdikten sonraki dokusunu gösteriyorum sizlere. Buzdolabında dinlendikçe güzelleşen tariflerden bunlar, bu tarz tarifler. Onun için akşamdan hazırlayıp ertesi günde servis edebilirsiniz. Üzerini muhakkak kapatın tabii ki buzdolabında. Buzdolabında dinlenince kıvamı da, lezzeti de, sunumu da gayet güzel oluyor. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.